Başlayalım mı? Başlayalım. O zaman ne yapıyoruz? Konumuzu arıyoruz. Ece Soğancı Erzi. Kendileri tabii ki şef oluyor. Yani şef. Alo. Merhabalar Ece, hoş geldin. Merhaba Ufuk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Seni şef olarak tanıtmak istiyorum ama seninle paylaşacağım mutlaka bir şeyler vardır. Bir oteldesin sanırım. Evet, otel çalışıyorum şu anda, evet. Wow. Ha, şu an oteldesin. Yani şu an yok, daha değil, gideceğim. Saat işte başlıyor. Şeftim, şu an evdeyim. Anladım. Harika. Dar vakitte vakit ayırıyorsun. Daha önceden de programlamıştık ama bir sağlık sebebiyle ötelemek durumunda kaldık. Geçmiş olsun. Sabrın ve anlayışın için tekrar teşekkür ederim sana. Rica ederim. Eyvallah. Olur öyle şeyler. Bir de bildiğim kadarıyla pasta tasarımı da vardı sende mi? Pasta tasarımı yani tasarım yapıyoruz ama daha henüz tasarıma henüz oraya geçemedim daha doğrusu çünkü ben burada daha yeni başladığım için buraya ona fırsatım olmadı şu anda. Anladım genel anlamda know-how'umuz da var ama değil mi bu? Evet. Tamam, harika. Şimdi ben her konuma olduğu gibi bir girizgah yapmak istiyorum. Aslında konuma şunu hayal ettirmek istiyorum. Bir metafor soru üzerinden, bir tanımlama üzerinden bir evin tanımını yapacağım. Yani ev aslında bildiğimiz, yaşadığımız alanlarımıza sahip evden bir tanesi. Yani Anadolu'da da, metropollerde de metrekaresi farklı da olsa barınma ihtiyacı, eylemleri must olan, yani gerekli olan bir yapı içinde, aile ya da kendimizin yaşadığı. Bu evin bölümlerine girecek olursak bir girişimiz var. Başka bir yerden giremiyoruz. Sadece oradan giriyoruz. Ama o giriş aynı zamanda diğer odalara bizi yönlendiriyor. Bir kavşak noktası da diyebiliriz bir nevi. Genelde girişten sonra bizi bir mutfak karşılar. Orada ne yapıyoruz? Yemek yiyoruz. İşte yemeklerimizi stokluyoruz, depoluyoruz ve yemek pişiriyoruz. Yani yemek hazırlama evresi var. Kendimiz için ya da misafir için. Onun dışında kahvaltı yaptığımız veya işte bize özgü mü bilmiyorum ama bir akşam saatlerinde bir Türk kahvesi yapılır, dedikodu da yapılır. Öyle bir sosyalleşme alanı gibi de kullanılabiliyor. Onun dışında salonumuz var. Salon daha çok böyle reset attığımız demeyeyim ama işte geldik, yemeğimizi yedik. Belki salonda yedik, bilmiyorum. Daha sonra TV'nin karşısına geçiyoruz. Biraz zihin boşaltma mı, dinlenme mi diyeyim, kendimizi baş başa bırakmak mı diyeyim. Ya da onun dışında tabii ki misafirde ağırladığımız alanlardan bir tanesi. Sonra yatak odası var, mahrem alanlarımızdan bir tanesi. Aslında çıplağız, çıplak derken fiziki anlamda değil. Kendimizle baş başa kaldığımız ulvi mekanlardan bir tanesi. Uyku ihtiyacımızı da orada gideriyoruz. Artı odalarımız var. Artı 1 ya da artı 2 ya da artı 3 her neyse. Bunlar da kullanım amacına göre değişiyor. Mesela yani evli ve çocukluysak genelde bu artı odalarından bir tanesi, bir tane çocuk varsa çocuğun odası ya da yetişkinin odası oluyor. Veya onun dışında üreten bir insansak, bir sanatla uğraşıyorsak atölyemiz oluyor veya çalışma odamız oluyor veya prova odamız oluyor veya konfor alanımızı genişletiyoruz, sinema odası da yapabiliyoruz gibi değişiyor. En son olarak da banyomuz var. Banyoda nedir? Hijyen ihtiyacımızı giderdiğimiz ıslak hacimlerden bir tanesi. Genelde yine çoğu evlerimizde çamaşır makinesi, kurutma makinesi, ekstra bir alanımız yoksa banyoda konuşlandırıyoruz. Şimdi mutfak sanatlarından tabii ki bahsedeceğiz ama bu evle, yani evin bölümleriyle biraz eşleştirme yaptıracağım sana. Ama ondan önce şöyle sorayım. Bu mutfak sanatları nasıl bir evde yaşıyor? 2+1 mi? 1+1 mi? 3+1 mi? Apartman mı? Müstakil mi? Daha çok nereye yakıştırıyoruz? Şöyle söyleyeyim. Geniş bir mutfak alanı var. Hatta iki mutfak alanı diyebilirim. İki farklı mutfak alanı diyelim. Tamam. Birinde işte yani yemek yapılan, yani nasıl söyleyeyim, yani pişirilen yer. Birinde pasta bölümü var. 2 ayrı bölüm var diyelim. Tamam. 2 katlı hatta bu. Yukarıda da ofis ve kısmında var. Tamam.
Bu şekilde yani büyükçe bir alan. Büyükçe bir alan. Yani özel bir daire tipine giriyor. Buna bir 2+1 desek ama +1 oda değil de artı mutfak desek daha mı doğru olur bu mutfak sanatları? Evet. Böyle bir evimiz var. Evet. Peki Evet, doğru. o zaman tamam, değişik bir evimiz var çünkü mesleğimiz değişik, öyle yorumlayalım. Evin girişinden başlayalım. Giriş adı üstünde, yani pencereden, kapıdan, kapı nereden? Kapıdan giriyoruz da pencereden, bacadan giremiyoruz. Kapıdan bir giriş Evet. var. Kilit bir yer. Başka da bir girişimiz yok. Aynı zamanda misafiri uğurladığımız ya da karşıladığımız bir alan. Şimdi bu girişe göre bu mutfak sanatlarının bir girişi var mı, bir kapısı? Yani eğitim dersin, malzeme dersin, bilmiyorum. Ya da nasıl bir girişi var? Şimdi normalde yani bu mutfak sanatının 2 girişi olması gerekiyor. Ya da öyle de söyleyeyim. Bir ana girişi var, bir de malzemelerin giriş yaptığı yer var. Mal kabul. Amal kabul. Kaba Dediğim doğru. tabirle. Evet, doğru. Doğru. Yani onun için ekstra kapı gerekiyor mutlaka. Çünkü sadece ana girişten yani insanın girdiği yerden malları kabul edemiyorsun. Öyle Anladım bir şey ama var. bu tabii ki fiziki normal yani Evet. otellerdeki, mutfaklardaki girişlerden bahsettik de ben biraz daha metafor, yani mecazla yaklaşmak istiyorum. Yani girişinden kasıt hani bu alana ilgi duymak isteyen, bu alanda emek verenlerin ilk karşılaştığı, yani o kapıyı açtı deriz ya, herhalde eğitim mi olması gerekir? Bir eğitim evet gerekir. Tamam, şöyle bir durum var. Eğitimsiz de yapılabilir ama bence eğitim almak o işin, nasıl söyleyeyim, daha profesyonel yapmanızı sağlıyor. Öyle söyleyeyim. O yüzden eğitim almak gerekiyor bence. Anladım. Eğitim, evet. Peki girişe eğitim dedik. Şimdi işin mutfağında ne dönüyor demeyeceğim ama yine fiziki bir yorum değil de hani mutfakta ne yapıyorduk? İşte yemek pişiriyoruz. Yemek hazırlıyoruz. Yemeklerimizi depoladığımız bir alan. Aynı zamanda kahvaltı da yapıyoruz ama işin mutfağında ne dönüyor derken şu anlamda, yani bu icra ettiğin sanatın işin mutfağında ne dönüyor desem daha doğru sanki. 2 tane mutfağımız var bu arada. Onda şimdi nasıl söyleyeyim? Şimdi 2 mutfağın bir tanesinde yemek pişiriliyor. İşte hazırlanışı, işte ne bileyim sunumu, işte o ürünlerin tabii ilk önce ürünler diziliyor, hazırlanıyor. İşte ne bileyim işte kapkacakları hazırlanıyor. Akabinde işte yemek pişirmeye başlanıyor. En sonunda sunum yapılıyor. Yani sunum tabii güzel olması gerekiyor ki hani sunulsun ve yani insanın iştahı açılsın ve yensin doğal olarak tabii ki. Yani pasta bölümünde de aynı şekilde işte bir hazırlık aşaması var, pişirme aşaması var, sunum aşaması var. Hepsinde aşağı aynı aşamalar var. Pasta bir tık daha uzun, yani uzun sürebiliyor. Çok fazla, çok çeşit var pasta bölümünde. Yani yapmak bayağı uzun sürebiliyor. Evet. Ama sonu çok güzel çıkıyor. Yani bir görsel falan çıkıyor ortaya, öyle söyleyeyim. Harika. Yani bir yandan da böyle hayal etmeye çalışıyorum. Ya yani orada çalışırken tok mu gidiyorsunuz? Nasıl oluyor? Hani bir de yemeğin içindesiniz. İnsan çeker ya, canın kokusu, görüntüsü. Çok da olsan çekiyor yani, ister istemez insan ya gidip benim bakayım yani ne olmuş, nasıl bir şey çıkmış ortaya bir deneyeyim diyor. Evet, gurmelik tarafımızda gelişiyor diyorsun ister istemez. Evet, aynen öyle, aynen öyle. Peki bir tane daha mutfağımız vardı bu evimizde, yani 2 tane mutfağımız. Diğer mutfağımız? O da esasında öbürü de her ikisinin kombinli olduğu bir mutfak. Yani hem yemek sunuluyor hem pasta sunuluyor. İkisinin birleşimi diyelim. Anladım. Ya aslında biz günlük hayatta mutfağa biz nasıl bakıyorsak otelcilikte de hemen hemen aynı. Yani hem depolamamız var, hem orada bir pişiriyoruz cihazlar yöntemiyle, hem aynı zamanda bir tadıyoruz, deniyoruz, sunuş yapıyoruz. Ve finalde de yemek yiyoruz ya da işte yani müşterilere ikram ediyoruz gibi. Aynen. Peki güzel, evimiz ufak ufak şekilleniyor. 2 tane girişimiz vardı, kapımız.
Biri malzemelerinin girdiği, bir de normal Evet. sizin benim girdiğimiz kapı. Ayrıca 2 tane mutfağımız var dedik. Var. Şimdi yatak odasına geçiyorum ben. Mahrem alan, yani mutfak sanatlarında herhalde bir tarifler mi en mahrem, bilinmemesi gereken? Biraz oradan mı yakalasak? Biraz tarifler, biraz da püf noktaları. Kimse kimseye söylemez mi, yoksa Yani pek söylenmemesi tercih ediliyor. Hani o kuruma özel olduğu için belki Tabii ki. veya kurumun şeyinde olduğu için, ama genelde tabii ben yani istendiği zaman veriyorum. Artık öyle isteyen çok ısrardan olursa veriyorum. anladım. İster istemez. Yani şey gibi kuruma özgü imza, böyle yiyecek içecek veya kokteller vardır. Onu haliyle o Evet. kuruma özgüdür. İsmiyle özdeşmiştir. Tabii ki bunun paylaşılması da doğru değil. O anlamda Evet. mahrem olmuş oluyor. Peki Evet, aynen. yani yatak odamız know-how'ımız gibi bir şey o zaman. Dışarıya yansıtmıyorsak bir anlamda. Evet. Evet, doğru. Peki artı odamız var mıdır? Mutfak Artı sanatı. odamız yani belki hani çalışma alanı olabilir, hani kendini hani üretmek için ayırdığım oda olabilir. Hani yeni şeyler deneyebilirsin orada, olan olmayan şeyleri ayırabilirsin. Öyle bir alan olabilir orada. Deneyimleme alanımız diyelim o zaman. Yani Evet, aynen. sebep sonucu laboratuvar gibi kullandığımız, Aynen, finalde de sonucu gördüğümüz, yaşadığımız bir alan. Harika. Aynen öyle. Kısa, net ve öz gidiyoruz. Çok güzel bence. Ben- Geldik en son en sıkıntı yere, banyo. Şimdi banyo, hijyen ihtiyacımızı gideriyoruz ama ben her bir konuğa şu yorumu yapıyorum. Banyo aslında, evet, ne bileyim işte duş alıyoruz pis kokmamak için. Dişimizi fırçalıyoruz. Ağzımızın kötü kokmaması için, ama özünde o diş de o sağlığı istiyor. Vücut da o suyu yemek istiyor. Evet. Yani aslında bir tazelenme ve arınma yeri gibi bir şey. Hani Doğru. mutfak sanatlarında banyo nasıl böyle bağdaştırırız? Ben de düşünüyorum şu anda. İşte dediğim gibi yani hijyen, yani her ürün işte ne bileyim, yani temiz olmalı, işte yaptığı yani mesela kendin temiz olmalısın, işte ne bileyim kıyafetin, tırnağın, saçın, başın toplu olmalı, yani düzgün olmalısın, çünkü orada bir iş yapıyorsun ve yaptığın iş Değerli. yani besinle alakalı bir şey. Herhangi bir şey olmaması için kişilere mecbursun temiz ve hijyen olmaya. Ama bu her ürün için geçerli, yani kapkaçak için de geçerli, yapmanın için de geçerli. O ikisi bence ona bağlaşabilir, hani hijyen, temizlikse eğer, Evet. banyoysa. Mekansal bir yaklaşım oldu. Aslında tam da amacıyla doğru orantılı bir kullanım. Yani sonuçta çıkan ürünü nihai müşteri bizler yediğimiz için o noktaya gelene kadar hijyen olmazsa olmazımız. Tabii. Çünkü Aynen. yani elimiz değmemesi lazım vesaire falan filan, veya kullandığımız, tattığımız bir şeyi tekrar atmamız lazım. Yıkansın Tabii, diye temizlenmiş. ikinci kez olmaması lazım. Aynen. Gibi. Valla bir çırpıda izah ettik diye düşünüyorum. Bunun Evet. sonu olarak aklıma gelen şu var. Ya bu işin zorluğu var mı? Var tabii, olmaz mı? Yani hiçbir iş kolay değil ki bu işte mutlaka. kolay olsun. Bir çaba harcıyorsun, emek harcıyorsun, zaman harcıyorsun. Ne bileyim, bilgi birikimi oluyor sana. Tabii ki yani yaparken ki tabii zaman geçiyor sonuçta, yaptığın Doğru. şeyin zamanı geçiyor, aynı kalmıyor. Tabii yani belli bir yani şeyi var, zorluğu var, yok değil, ama sonucu güzel oluyor. Onu söyleyebilirim. Yani o emeğinin karşılığını alıyorsun. Harika. Öyle söyleyebilirim. Peki bu alana talip olmak isteyen veya çalışan, emek vermek isteyen mutlaka insanlar vardır diye düşünüyorum. Mutlaka Onlara vardır, tabii evet. ki naçizane böyle öğüt vermek haddimiz değil, ama pozitif neler söyleyebiliriz? Var mı böyle bir düşüncelerimiz? Şimdi gerçekten bu işi seviyorlarsa mutlaka bir giriş yapmaları lazım. Yani yaş önemli değil bence. Yani istediği yaşta insan gidebilir, bu işi yapabilir istedikten sonra. Süper. Yani severek yapmaları lazım. Çünkü hakikaten zevkli bir iş. Çok da güzel şeyler var hani öğrenilecek.
Ben onu anladım. Sonu da güzel çıkıyor. Yani çok güzel çıkıyor ortaya. Yani zevkli bir iş yani, bence yani insan seviyorsa yapmalı, başlamalı yani. Hani her yaşta başlamalı, başlayabilmeli yani. Bence bunun bir yani bence bunun bir yaşı yok yani. Başta bunun bir yaşı yok. Belki de karnımızı doyurduğumuz tek mesleklerden bir tanesi. O da ayrı konu. evet. Yani mecburen tadıyoruz, ediyoruz hani. Yani her zaman bu işte bir şey var. Nasıl söyleyeyim? Bu işin bir gideri var. Bu yaptığım işte pastacılık, yemek vesaire. Hep bir şey var. Bir de yarışma programlarının etkisi de var sanırım. Son özellikle bir 10 yılda bu MasterChef'ler vesaire falan filan. Hatta enflasyonu oluştu gibi bir şey yani. Eskiden böyle aşçı, şef, usta böyle daha böyle hala hürmet olarak bakıyoruz ama hürmetliyiz. Ama herkes yapıyor artık gibi. Evet, doğru söylüyorsun. Bence onun etkisi fazlasıyla var. Evet. Ekleyeceğim bir şey yoksa çok teşekkür ederiz Ezgi. Ben teşekkür ederim. Biraz kısa ve dolu. Ben yani hep böyle bir insanım. Kısa ve öz konuşurum. O yüzden kusura bakmayın. Yok. Benim kendi şeyim bu. Yani yapım o. Estağfurullah diyoruz. Ben böyle konuklara hayranım yani. Çünkü süre uzuyor vesaire. Sonuçta bir şekilde yorumumuzu yaptık, derdimizi anlattık. İyi de oldu. Faydalı olacağı kanaatindeyim. Mutlaka izleyenler açısından. İnşallah. Teşekkür ederiz tekrar. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Eyvallah. Sağ olasın. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet. O zaman kapatıyoruz. Hoşça kalın dostlar.